Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok şık, çok güzel, çok kolay bir model yapacağız. 4 sırada bir kendini tekrar eden harika bir model. İki renkli olarak hazırlayacağım. Dilerseniz tek renkte bu modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Alize Angoro iplerinde harika yelek modelleri, hırka, süveter, atkı, bere yapabileceksiniz. Bu güzel modeli başlamadan önce nerelerde kullanabilirsiniz? Bundan bahsetmek istedim. Evet güzel hanımlar, henüz kanalıma yeni geldiyseniz, ilk defa kanalıma geliyorsanız, kanalımı ziyaret ederek, abone olup, yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet hanımlar, hemen modelimize geçelim. Şöyle altın ilmeğin iki güzel rengiyle modelimi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Baby altın ilmek bebe yünü sevgili hanımlar. Bim'den almış olduğum iplerimden. Evet şöyle orta kalınlıktan da hatta biraz bir tık daha kalın bir ip sevgili hanımlar. Sizler istediğiniz marka, istediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Gerçekten harika, güzel bir model işleyeceğiz sizlerle. Beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir model olacak. Hemen şöyle ilmek atışlarımızı yaparak modelimize geçelim arkadaşlar. Ben modelimi sizlere şöyle 3,5 milim şişimle anlatacağım arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz iplerin kalınlığına göre şişlerinizi ayarlayın hanımlar. Şal modelinde kullanmak isterseniz sevgili hanımlar kalın şişler kullanırsanız çok daha güzel olur. Evet şöyle ben 3 model üzerinden sizlere modelimi anlatacağım. Şöyle ilmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekle modeli kuracağız arkadaşlar. Şöyle 4, 5, 6 ve 7. Bakın 2, 4, 6, 7. Her modelim 7 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet ben şöyle 3 model üzerinden sizlere anlatacağım arkadaşlar. Artı 4 ilmekte kenar ilmekleri ve modeli tamamlamak için 1, 2, 3 ve 4. Toplamında 25 ilmeğimiz olması gerekiyor. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Evet güzel hanımlar inşallah anlaşılır olmuştur ilmek sayılarımızı verişim. Gerçekten bu modeli kaçırmayın diyorum. Başlayın diyorum hemen. Hemen modelimizin arka yüzünde zemin hazırlığı yaparak modelimizi kurmaya başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu modeli tek renkte yapabilirsiniz. Ben sizlere iki renkli olarak modelimizi anlatacağım arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi yeni başladığımız için örüyoruz. Burada zemin hazırlığı arkadaşlar. Burası modelime dahil değil. Kenar ilmeğim ve 2 düz ilmeğim. 5 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5. 2 düz. 1, 2. 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. 2 düz ara ilmeklerimiz arkadaşlar bunlar. 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada 2 ters bir kenar ilmeği var. Bu başlangıçta nasıl başlamışsam burada da aynı şekilde bitiriyorum. 2 ters, pardon 2 düz olacaktı. 2 düz bir kenar ilmeği. Şimdi modelimizin zemin hazırlığını yaptık. Burası zemin hazırlığı arkadaşlar. Burası modele dahil değil. Şimdi modelin birinci sırasındayız. Ön yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 tane ters örüyorum bakın. Kenar ilmeğim 2 ters ilmeğim. 5 düz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 düz. 2 ters. 1, 2.
Yine 5 düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz, 2 ters. 1, 2. Ara ilmeklerimiz 2 ters. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz, 2 ters ve kenar ilmeği. Evet, modelin birinci sırasını bu şekilde başlamış olduk. Evet, şimdi modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2 tane düz, 5 ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 düz ara ilmeğimiz. 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. 2 düz. 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. 2 düz. 1, 2 ve kenar ilmeği. 2 düz ve bir kenar ilmeğini de yaptık. Modelin ikinci sırası bu şekildeydi. Şimdi modelimize şekil veren bölümü sevgili hanımlar, üçüncü sırası. Şimdi üçüncü sıraya dikkat edeceğiz. Modelin üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ara ilmeğim olan tersi yaptım. Şimdi burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmeğim var. Birinciyi düz ördüm. Bir doluyorum. Bakın buradaki 3 ilmeğimle işlem yapıyorum. Bu 2 ilmeği, arkadaki 2 ilmeği öne, öndeki tek ilmeği arkaya alıyoruz. Bu şekilde. Tekrar 2 ilmeğimi taktım. Bu 2 ilmeğimi 1, 2 ördüm. Buradaki 2 tek kalan düz ilmeğimi ve arkadaki bakın buradaki tek ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde. Tekrar ara ilmeğim olan 2 tersi örüyorum. Bakın modelimizin 3. sırasında yaptığımız işlem bu. Şimdi bir düz ördüm. Yine 5 düz ilmeğimiz var. Bir doluyorum. Bir tane düz ördükten sonra hemen arkasından bakın şu şekilde 2 ilmeğimi alıyorum. Öndeki ilmekle 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bu 2 ilmeği tekrar geriye takıyorum. 1, 2. 2 düzü ördüm. Burada tek kalan düz ilmeğim ve buradaki düz ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Bakın yine ilmek sayımız 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ters. Tekrar bir model daha yapıyoruz. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bakın buradaki 3 düz ilmekle buradaki bir düz ilmeğimiz kalıyor. Şu 2 ilmeği alıyorum. Öndeki tek ilmekle yerini değiştiriyorum. Tekrar geriye takıp bu 2 düz ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2 düz olarak ördük. Burada tek kalan ilmeğimle buradaki tek kalan düz ilmeğimin de bakın ikisini birlikte örüyorum. Burada ikisini bir ördüğüm zaman burada dolama yapıyoruz ya arkadaşlar. Burada kestiğimiz ilmeği burada tamamlamış oluyoruz. Evet, modelimizin 3. sırası 2 ters ve kenar ilmeği. Evet, 3. sırayı da bakın bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi 4. sırası ve son sırasındayız modelimizin. Bu sıradan sonra renk geçişi yapacağız arkadaşlar. Siz dilerseniz renk geçişi yapmadan da yapabilirsiniz. Burada ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz arkadaşlar. Arttırdığımız ilmeği de ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeği 2 düz, 2 ters oldu 3. Bakın arttırdığım ilmeğim 4. Yanındaki ters ilmeğim 5. 5 tane ters ilmek, 2 düz. Arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet, 2 düz, 5 ters. Alize Angora ipleriyle de bu modelden şahane yelekler, hırkalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle şal seviyorsanız şal modelleri yapabilirsiniz. Muhteşem olur. Değişik örgü modellerinden harika, değişik bir örgü modeli sevgili hanımlar.
Ben çok beğendim. İnşallah yün işleri seviyorsanız yün işleri örgü modelleri içinde harika bir model. Evet, şöyle bakın, bir model ben sizlere anlattım arkadaşlar. Şimdi pembe ipimi bağlayacağım. Pembe ipimizi de hemen bağlayalım arkadaşlar. Ben modelimi sizlere bir kez anlattım ama bir de renkli ipimle, pembe ipimle anlatacağım arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğimi renk geçişinden dolayısıyla ördüm. 2 ters, 5 düz, 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 ters. İkinci modelin birinci sırasındayız. 2, 3, 4 ve 5. Bakın. Tekrar 1, 2 ters. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. 5 düz yaptık. 2 ters ve kenar ilmeği. Evet, bu şekilde ikinci modelimizin birinci sırasını hazırlamış olduk. Arka yüzde ise ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğini aldım. 2 düz örmeden aldım kenar ilmeğimi. 5 ters. Bakın. 2, 3, 4, 5. 2 düz. 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. 2 düz. 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. 2 düz ve kenar ilmeği. Modelimizin ikinci modelin ikinci sırasında bu şekilde yaptık. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Yine modelimize şekil vereceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. Şimdi bir alt sırada modelimin 3. sırasında ne yaptıysam burada da aynı şeyi yapıyorum. 2 ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Bakın, buradaki bir düz ilmeğim kalıyor. Buradaki 3 düz ilmekle işlem yapıyoruz. Şöyle arkasından 2 ilmeğimi alıyorum. Öndeki ilmekle yerlerini değiştiriyorum. Şimdi birinci düzümü ördüm. İkinci düzümü de ördüm. Bakın, bu üçüncü düzle buradaki son ilmeği ikisini birlikte örüyoruz. Bu ilmeği burada kestik ama bakın, burada bir dolama yaptık. Eksilttiğimiz ilmeği burada tamamlamış olduk. Evet, bir desenimizi daha kurduk. Şimdi 2 ters. Tekrar bir model daha kuruyorum. Bir düz, bir dola. Yine şu 3 ilmeğimle yer değişikliği yapacağım. Şu bir düz ilmeğim kalacak arkadaşlar. Şöyle 2 ilmeğimi alıyorum. Öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki 2 ilmeğimi de öne takıyorum. 1, 2. Bakın, üçüncü ilmeğimi, şu üçüncü ilmeğimi ve arkadaki tek duran düz ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Ve 1, 2 ters yaptım. Tekrar bir düz, bir dola. Yine bu 3 ilmeğimi, 3 ilmeğimle işlem yapıyorum. Şu iki öndeki ilmeğimi almıyorum. Arkadaki 2 ilmeğimi alıyorum. Öndeki ilmeği arkaya, bakın yerlerini değiştiriyoruz. Arkadaki 2 ilmeği de öne aldım. 1, 2. Burada 3. ilmeğimle bu arkadaki ilmeği arkadaşlar ikisini birlikte ördüm. Bakın, şurada arttırma yaptığım için ilmeğimde eksilme olmadı. 2 ters ara ilmeğimiz ve kenar ilmeği. Evet, şimdi modelin arka yüzünde 4. sırasındayız ve son sırasındayız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model. Bebek örgülerinde takımlar yapmak istiyorsanız yapın arkadaşlar. Muhteşem bir model. Bu modeli kaçırmayın. Bebek battaniyesine kadar her şeyini yapın. Arttırdığım ilmek dahil 5 ilmeğimi ters ördüm. 2 düz, 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 2 düz, bir kenar
ilmeği. Evet sevgili hanımlar, modelin 4. sırasında bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın ben sizlere şöyle 2 model anlatmış oldum. Gerçekten modelim enfes güzellikte bir model. Çok güzel, bakın şöyle. Ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Severek size anlattım. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi modelimi ben biraz ilerletip gelin, bir şekliyle görün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben modelimi bakın ilerlettim. Harika, güzel oldu. Gökkuşağı gibi oldu sevgili hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bakar mısınız? Renk renk harika oldu. Dilerseniz de bu rengimizi tek renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın modelim bu kadar güzel, harika, şık bir model oldu. Şöyle sizlere sunumunu yapayım. Bakın şu şekilde. Evet şöyle. Ben çok beğendim hanımlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Modelimiz oldukça güzel, şık, zarif bir model. Esnek, açılabilen bir model. Şöyle 3 model üzerinden ben anlattım. Yeterli sizin için. Çünkü ben sizlere model olarak gösterdim arkadaşlar. Şöyle arkasından görelim. Şöyle arkası da bakın bu şekilde. Dilerseniz sevgili hanımlar hemen sizlere bir şeyler daha göstereceğim. Bakın böyle tek renkte yapabilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Tek renkte çok güzel oluyor bakın. Arkası da bu şekilde. Eğer ki alize angora ile yapmak isterseniz, ben birkaç şekilde çalıştım arkadaşlar. Bakın alize angora ile de çalışırsanız bu şekilde çift katlı olarak çalıştım arkadaşlar. Bu şekilde. Arkası da bu şekilde. Alize angora ile tek katlı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu model kaçmaz. Bu modeli kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Evet, inşallah bu enfes güzellikte yani benim çok beğendiğim bu güzel modeli sizler de beğenmişsinizdir diyorum. Evet güzel hanımlar, bir modelimizin daha sonuna geldik. Şöyle ben modelimi sizlere bırakayım. Sizler eğer beğenirseniz, hoşunuza giderse bu güzel modelden yaparsınız. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsınız sevgili hanımlar. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ve beni yeni keşfediyorsanız, kanalımdaki tüm videoları da ziyaret ederek diğer kanallarım da var. Yan kanallar demeyelim de arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası, Annemin Marifetleri, Annemin Hobileri, 3 tane kanalım var. Tüm kanallarımı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Hangi kanalda olacak bu modelimiz? İnşallah hep birlikte görelim arkadaşlar. Ben videolarımı çekiyorum. Hangi kanalıma atacağımı bilmiyorum bazen. Çünkü 3 büyük kanalım var. Üçünde de sizlere sunumlar hazırlıyorum. Evet sevgili hanımlar. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Modelimi size bırakıyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz bu şekilde hanımlar şöyle yapalım. Yapabilirsiniz. Artık tercih sizin sevgili hanımlar. Nasıl yapmak isterseniz. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşça kalın.